dünyevi olanla bağlanma. Ya Tanrı dedin uhrevi olmaz mı ya? Kadın öfkesinin, adaletsizliğin, Toplum içerisinde aşağılamak için Rembet ismini taktı. Kendi sistem adası en uçta o kadar yakında gözüküyor ki hani. Ama asıl inşa edilen taş değildi. Bir yoldu. Zahiri ilimden batini hakikate uzanan bir yol. Tares sen ne diyorsun? Her şey su mu? Ha, her şey su. Aşkım bir sır gibi senelerce. En güzel tarafı bu otelin manzara. Şuna bakar mısınız dostlar? Ege'nin en güzel sularının, en temiz sularının ve en berrak sularının olduğu bir yerdeyiz. Aydın Didim'deyiz. Burası sadece deniz kumdan ibaret değil. Burası mitolojileri, efsaneleri, saklı gizli köşeleri, çok güzel noktalarıyla gezilip görülecek harika bir yer. Benim de lise yıllarımın geçtiği, uzun yıllar yaşadığım bir yer burası. Didim'den hepinize merhaba dostlar. Didim'deki evimizdeyiz. Burası The Holiday Resort Hotel. Bakalım odalar nasıl? Semacığım burada. Biraz geniş açı yapalım. Lavabomuz gayet temiz. Burada dolaplarımız var. Gayet kullanışlı. Gayet yenilemişler. Evet, mobilyalar yenilenmiş gibi değil mi? Daha önce de kalmıştık biz burada. En güzel tarafı bu otelin manzara. Şuna bakar mısınız dostlar? Apollon Tapınağı'ndayız. Apollon Tapınağı'na girerken hiç fark ettiniz mi? Sizi karşılayan bir aslan var. Bu aslan burada size şunu söylüyor. Buradan çıkarken aynı insan olarak çıkamayacaksın. Dışarıdaki benliğini bırakıp burada küçüleceksin. Çünkü güçlü olan burada biziz. Aslan kültü gerçekte Romalılara da ana tanrıça Kibele'den geçmiştir. Ana tanrıça Kibele'nin de koruyucuları aslanlardı. Bizim önceki videolarımızda bakarsanız değerli dostlar, Filik Vadisi'ni çektiğimiz bir videomuz var. Orada sıkça aslanları görüyoruz. Koca koca kayalarda aslan bezemeleri vardı. O videoyu da izlemenizi tavsiye ediyoruz. Aslan aynı zamanda bilgeliğin bekçisiydi. Kehanetin bekçileri. Ve burası kehanetin tapınağı, Apollon tapınağı. Burada bir boğa bezemesi görüyorsunuz. Boğa kimi kaynaklarda dünyevi olanla bağlanma, dünyevi olana bağlanmayla tasvir edilir. Bu tapınağa girerken dünyevi hırslarınızı, dünyevi arzularınızı geride bırakmanız, kontrol etmeniz gerektiğini söylüyor. Kimi kaynaklarda da mitraizmle simgelidir. Kurban ritüeli ve ruhani bağlanışla ilişkilidir. Hemen Apollon tapınağının girişinde dikkatlerden kaçan başka bir ayrıntı daha var. Burada Medusa'nın bir kabartması var. Medusa yalnızca efsanelere göre düşmanı taşa dönüştürmüyordu. Kendi içerisinde barışık olmayan sahte kalpleri de donduruyordu. Ve aynı zamanda Medusa bir lanet değildi ya da bir canavar değildi. Koruyucuydu. Güzel ruhların da koruyucusuydu. Burada Medusa'nın diğer kardeşleri var. Stella, Euryale, Medusa'nın diğer kardeşleri. Bunlar Gorgonlardı. Gorgonlar bulunan mekanı korur ve ruhları da koruyan yüce varlıklardı. Enerjisel varlıklardı. Tapınağın çeşitli bezemelerinde bu yılan dokusu vardır. Kimi sütunların altlarında da vardır. Tanrı Apollon eskilerdeki en güçlü yılanlardan bir tanesi. Piton'u yendikten sonra kehanet gücünü kendi eline geçirir. Buradaki yılan bezemeleri Tanrı Apollon'un kehanet gücünü eline aldığını göstermektedir. Ayrıca yılan mitolojide yeniden doğuşu, tekrardan doğuşu da anlatmaktadır. Çok ünlü bir karakter vardır. Kendini yiyen yılan. Sonsuz döngüyü sembolize etmektedir.
Işık oyunları ile birlikte günün farklı zamanlarında ya da bulutlar güneşi kapatıp açtığında buradaki kabartmalar sanki canlı bir efekt verir bizlere. Buraya gelen kehanet isteyen insanlara ya da Tanrı Apollon'un karşısında daha aciz, daha zayıf hissetmelerine yol açmaktaydı. Dostlar, Menderes dediğimiz desenlerin yanındayız. Bu sütunda Menderesler var. Menderesler kökeninde yeniden doğuş ve yaşamsal döngüyü ve ruhani döngüyü sembolize ederler. Bu ruhani döngü Doğu dillerinde svastik olarak kendini gösterir. Şuraya dikkat ederseniz svastika biçimleri burada sonsuz döngüyü, ruhani varoluşu ve yeniden dünya gelişi sembolize eder. Doğu kültürlerinde de bu svastikalar aynı anlama gelmektedir. Özellikle Hint, Tibet dinlerinde de, Budizm'de de aynı şekildedir. Hayat ağacı sonsuz yaşamı, sonsuzluğu, dünyadaki yaşamın devam etmesini ve ruhun hiçbir zaman ölmediğini gösterir. Toplumlar hep birbirlerinden etkilenmişlerdir. Her neredeyse toplumda hayat ağacı vardır. Bizim daha önceki videolarımızda da bahsettim. Kibele kültüründe, şaman kültüründe veya eski Türk kültüründe de bu hayat ağacı vardır. Peki neden her sütunun altına hep işte zeytin, hayat ağacı, işte svastika ve diğer Yunan mitlerindeki Anladım ne şeyler demek var, istediğini. bezemeler var. Çünkü Pagan Roma'sı daha çok sembollerle konuşuyordu. Sembolizm onlar için çok önemliydi. Günümüzdeki bazı ezoterik örgütler diyeyim ya da gizli cemiyetler diyeyim, onların da dilleri sembolizm üzerine dayalıdır. Aslında bizde de eski şaman kültüründe ya da halılarımızda da sembolizm üzerine dayalı bir kültür var. Bu kültür bizim Yörük kültürünün, Türkmen kültüründe de var aynı şekilde. Tarihten bu yana semboller çok önemliydi. Anlatmak istenilenler sembollerle anlatıldı. Bu bir zaman şeyden de kaynaklandı. Eski insanlarda okuma yazma oranı bu kadar yoktu. Sembollerle anlatmak da çok önemliydi. Sembollerle anlatım, sembolizm o yüzden bu denli önemli ve yaygın hale gelmişti. Yenilenmenin, yeniden doğuşun, sonsuz yaşamın simgesiydi aynı zamanda yılanlar. Apollon'un yendiği Piton'un desenleri burada. Burada uzun ince bir yoldan gireceğiz şimdi içeriye. Bu uzun ince yol sadece geçiş noktası ya da tünel değildi. Bu aynı zamanda buradan giren insanların tekrardan erginlenerek, olgunlanarak dışarıya çıkmasıydı. Bir karanlıktan çıkıyorsunuz, bir karanlığa giriyorsunuz ve çıkış aydınlık, farklı bir yere gidiyorsunuz. Artık bu tünelden çıktığınızda aynı insan olmayacaksınız. Tünelden çıktığınız andan itibaren kehanet avlusunun içerisine yer alırsınız. Burada kehanetler yapılırdı. Apollon rahipleri burada birçok insana kehanette bulunurdu. Çeşitli devlet görevlileri, imparatorlar ve benzeri insanlar buraya kehanet almak için gelirlerdi. Burada Apollon rahipleri ve rahibeleri kehanetlerini gerçekleştirirlerdi. Vakti zamanında Julius Caesar da buraya Apollon rahiplerinden kehanetlerini öğrenmek için geldi. Ve her sefer öncesinde burada rahiplere gelip danışırdı. Bu kehanetleri öğrenirlerdi. Anlatılan odur ki Termossos antik kenti hiçbir zaman Sezar tarafından fethedilmedi. Buradaki rahipler Termossos'a saldırmaması gerektiğini söylemişlerdir. O yüzden Sezar hiçbir zaman Termossos antik kentine saldırmamıştır. Tabi burada rahipler kehanette bulunurken yuvarlak şeyler söylüyorlardı. Net ifadelerde bulunmuyorlardı. Büyük bir güç yok olacak gibi yuvarlak laflar ediyordu rahipler. Tabi bu kehanetler de bedava değildi. Rahiplere hediyeler getirirlerdi. Rahipler de farklı duman ya da maddelerin etkisinde bu kehanetlerde bulunurlardı. Burası asıl kehanetin olduğu, saygılı davranılması gereken ve artık benliklerin, kişiliklerin küçüldüğü, kehanetlerin, tanrısal güçlerin büyüdüğü bir mekandı. Kehanet havuzu da burası dostlar. Tarihte Sphinxler şekillerine göre çok farklı şeyler anlatır. İnsan başlı, aslan vücutlu kanatlı Sphinxler vardır. İnsan başı burada aklı sembolize eder. Aslan vücudu ise gücü, kanatlar ise ruhu
ruhun uçabilirliğini ve ruhun göçünü sembolize eder. Çok ihtişamlı görünüyor değil mi? Gerçekte Roma ihtişamın da bir simgesiydi. Kendi döneminde güçlü imparatorluk, güçlü devlet ve ihtişamdı. Bu özelliklerini Babillilerden miras aldılar. Babil'de vakti zamanında görkemin ülkesiydi. Yüksek yapılar, Babil Kulesi, narsizmin bir göstergesiydi. Roma'da da yüksek tapınaklar, yüksek sütunlar, ihtişamlı yapılar, bunların her biri narsizmin ya da ben en güçlüyümün göstergesiydi. Daha sonra çağımızda büyük gökdelenlerin olduğu ülkelere kaymıştır. Yorum size ait dostlar. Ama çağın en görkemli yapılarından birisiydi. Ha bu arada Apollon Tapınağı hiçbir zaman tamamen bitirilmedi. Eğer tamamen bitirilmiş olsaydı dünyanın 7 harikalarından bir tanesi olacaktı. Tamamen bitirilmediği için bu listeye alınmamıştır değerli dostlar. Vakti zamanının Roma topraklarının en büyük tapınaklarından bir tanesiydi burası. Yaklaşık 120 kadar sütunu var dışarıda ve 120 sütunun her birinde, her bir kaydede farklı şeyler anlatan desenler vardır. Burada da mesela gladyatör savaşını anlatmakta. Tapınağın çeşitli noktalarında bu şekilde yazıtlar görmektesiniz. Bu yazıtlar genelde tapınağa gelen kişiler hakkında hangi kehanetleri istedikleri, ne şekilde kehanette bulundukları ve tapınak için hangi hediyeleri verdiklerini anlatmaktadır. Julius Caesar'dan tutun dönemin önemli kaiserlerine kadar pek çok kişi Apollon Tapınağı'na gelip kehanet isteminde bulunmuştur ve bunlar bu şekilde yazıtlarla kayıtlar altına alınmıştır. Kurbağa kardeş ya. Bak sen hepimizin büyüğüsün. Sen hepimizden daha iyi bilirsin. Benim bu tanrılara hiç aklım vermedi biliyor musun? Zeus desen kadın kız peşinde koşan tuhaf bir tanrı. Hiç uhreviyatı yok. İnsan bir uhreviyat bekliyor ya. Tanrı dediğin uhrevi olmaz mı? Sanki böyle kadın kız peşinde koşmuş. Zeus dediğin öyle bir tanrı. Apollon sanki böyle çift cinsiyetli, farklı şeylere meyili var. Apollon desen öyle. Ya tanrı dediğin uhrevi olmaz mı ya? Kurbağa kardeş. Bak sen hepimizin en büyüğüsün. Hepimizin en bilgisisin. Bana bir açıkla kurbağa kardeş ya. Vallahi benim beynim yandı bunların arasında. Selam arkadaşlar. Güzeller güzeli Medusa'nın Didim merkezindeki heykeli. Bunun hikayesinden çok kısaca bahsedeceğim. Yunan mitlerinde Medusa çok güzel bir kadınmış, uzun saçlarıyla. Denizler tanrısı Poseidon Medusa'ya aşık oluyor ve bilgelik tanrıçası Athena'nın tapınağında onunla birlikte oluyor. Bunu öğrenen Athena da Medusa'yı lanetliyor. O güzel saçları yılan oluyor. Gördüğü insanlar taşa dönüşüyor. Bu yüzden bilgelik tanrıçası Athena bir kahraman olan Perseus'u onu öldürmesi için görevlendiriyor. Kalkanını veriyor. Bir de Hermes'in kılıcını veriyor ve Medusa'yı öldürüyor. Şöyle kalkandan yansıma yapıyor. Çünkü eğer bakarsa o da taş kesilecek ve kılıçla başını kesiyor. Başını Athena'ya getiriyor. Bu hikaye Medusa'nın kesik başı, Medusa'nın laneti olarak kalıyor. Korkunun, kadın öfkesinin, adaletsizliğin ve gücün simgesi oluyor. Adaletsizlik de şöyle, kendi halinde yaşayan güzel bir kadına bunların yapılmasının adaletsizlik olarak ifade edilmesi, gücün simgesi olmasının da o kesik başının bile gücünü koruduğunu ve insanları taşa çevirdiğini, kadın öfkesi zaten bu belli bir şey. Ve korkunun ifadesi olarak günümüzde anlatılıyor. Böyle bir hikayesi var. Bu tarihi yerlerde gördüğünüz yuvarlak içindeki Medusa başı aslında Athena'nın o Perseus Medusa'yı öldürmesi için verdiği kalkanın ortasında başının olması oradan geliyor. Thales sen ne diyorsun? Her şey su mu? Ha, her şey su. İyi. Platon sen hepsini biliyorsun. Sen ne diyorsun? İdealar mı? Ha, her şey ideal. Ha, iyi bakalım. Aristo sen ne diyordun? Ha sen sistem kuruyorsun bunlar tartışıyor. Ha sen sistemcisin tamam. Ha doğru sen doğayı da sistem sınıflandırdın. Ya biri su, biri hava, biri sonsuzluk, biri bilmem bir şey, biri sistem. Vallahi benim bunların arasında kafam yandı. Benim aklım gitti artık. Zaten tanrıları bir tuhaf. Birisi bir türlü, birisi bir türlü. Uhreviyat diye bir şey yok. Düşünceleri tuhaf. Vallahi benim kafam yandı. Ben gidiyorum arkadaşlar. Onlar ilk defa şunu yaptılar.
Mitlerden çıktılar. Kendi akıllarını kullandılar. Bilimin ve mantığın yeni temellerini attılar. Tam tersi mitolojik tanrıların baskın olduğu bir dönemde onlar akıllarını kullanarak modern bilimin temellerini attılar. Bugünkü modern bilimin mirasını aldığımız bu insanlara belki de çok şey borçluyuz. Millet antik kentinin susmuş taşlarının hemen yanında. Ama aslında zamanın dışında bir yerde bir yapı var. Adı İlyas Bey Dergahı. Ama onu sadece bir külliye olarak görmek, gözle bakmak demektir. Oysa bazı yerler ancak kalple görünür. Bu yapı 1404 yılında inşa edildi. Ama asıl inşa edilen taş değildi. Bir yoldu. Zahiri ilimden batini hakikate uzanan bir yol. Çünkü burası sadece namaz kılınan bir yer değil, nefsin terbiye edildiği bir eşikti. Bir zamanlar burada oturan dervişler, dışarıdaki dünyayı değil, içlerindeki alemi keşfetmeye çalıştı. Ve belki de en büyük sır şu: İnsan en uzak yolculuğu kendi içine yapar. Hemen yanında Millet Antik Kenti var. Bir zamanlar aklın hüküm sürdüğü, akılla doğayı, bilimi açıklamaya çalışan filozofların evrenin özünü aradığı yer. Ama yüzyıllar sonra bu dergahta başka bir soru soruldu. Öz nerede? Ve cevap ne gökyüzündeydi ne yıldızlarda. Cevap insanın içindeydi. Öz insanın içindeydi. Bu külliyenin taşları sıradan değil. Milletten sökülen antik taşlar burada yeniden hayat buldu. Ve bir anlamda aklın kurduğu yapı, kalbin kurduğu yapıya dönüştü. Bu yüzden bazı sufiler der ki, her taş bir zikri saklar. Ve belki bu yüzden kubbenin altında durduğunda sebebini bilmediğin bir sessizlik çöker içine. Gece olduğunda rüzgar Balat'ın dar sokaklarından geçer ve dergahın duvarlarına çarpar. Ama o duvarlar sadece taş değil. Onlar bir zamanlar susmayı öğrenmiş insanların hatırasıdır. Ve eğer dikkat edersen orada hala belki bir şey fısıldar. Dışarıda aradığını içinde bulacaksın. Söke'de Doğanbey köyündeyiz değerli dostlar. Burası bir zamanlar çocuk cıvıltılarının olduğu, komşulukların, güzelliklerinin olduğu bir köydü. Mübadele zamanı köyde yaşayan Rumlar tekrar Yunanistan'a geri döndü. Köyde bir avuç Türk nüfus kaldı. Zamanla buraya gelen bazı yatırımcılar köylülere dediler ki size aşağıda büyük bir köy yapalım. Buradaki taş evleri bize bırakın. Köylüler bunu kabul etti. Olduğu gibi aşağıda Yeni Doğanbey köyüne göç ettiler. Sonra burada bir avuç taş evi tabii zengin nüfuzlu insanlar tekrardan restore etti. Ustalar getirildi, taşlar getirildi ve bu köy bu şekilde oluştu değerli dostlar. Rum nüfus burada yaşadığı zamanlarda karşı tarafta kilise ve cami yan yana, hem kilisede hem camide burada insanlar barış içerisinde ibadetlerini yaşayabiliyorlardı. Ama daha sonra mübadelede geri döndüler. Komşuluklar da bitti. Yunanistan'dan Türkiye'ye gelen Türkler çok şanslıydı. Buradan Yunanistan'a giden Rumlar onlara toplum içerisinde aşağılamak için Rembet ismini taktı. Kendi Yunan nüfusları ve çok büyük acılar, eziyetler gördü. Kendi toplumları, kendi halkları tarafından. Çok büyük acılar çekti Rembetler. Çok aşağılandılar, çok hor görüldüler. Malları çalındı, yağmalandı. Yeri geldi yakınlarına çok kötü davranıldı. O kadar sıkıntılı zamanlar yaşadılar. Hatta bunu kendi Rum toplumu Rembetiko filmini çektiler. İlgi duyarsanız izleyebilirsiniz. Çok çok acı bir filmdir Rembetiko. Ama Yunanistan'dan Türkiye'ye gelen Türkler bunlar çok iyi şartlarda yaşadılar. Tam tersi oldu. Gerçekten insanlığı biz onlardan mı öğreneceğiz yoksa onlar bizden mi öğrenecek? Yorum sizlerin değerli dostlar. Burada restoranlar, kafeler. Güzel bir yaşantı olmuş Evet, burada. güzel. Açılmış. Biz 3 sene önce geldik, değil mi? 3 sene önce 3 de yıldan geldik. yanında değişiklik olmuş. Bayağı bir değişmiş. Daha da Evet. gelişmiş. Şöyle dar yollardan geçiyorsunuz. Arabayla belli bir yere kadar gelebiliyorsunuz arkadaşlar. Sonra yürümeniz gerekiyor. Ama hiç yorucu değil. Hani Aslında gezmek çok keyifli. keyifli, evet. Eski Rum, tarihi Rum evlerinin arasında çoğunu restore etmişler ama kafe, restoran yapmışlar çoğu yeri de. Hem camiler var hem kiliseler. Ve fotoğraf çekmek için bahçelerin, evlerin önü, herkes gerçekten güzel fotoğraflar çekiyorlar. Aslında her noktada fotoğraflık bir yer var. Bir yer var aynen. Ve kafeleri düzenlemeleri de çok güzel olmuş. Evet. Sanki 3 yıl önce geldiğimizde bu kadar çok kafeleri Yoktu sanki, düzenlememişlerdi. evet. değil mi? Yoktu Bu gibi. şimdi daha iyi kıymetlenmiş, değer Evet. vermiş. Hakikaten bambaşka bir ambiyansı var bu köyün değil mi? Evet, Doğan Bey, Söke Doğan Bey köyündeyiz. Çok kalabalık, bayram o. Tatil olduğu için. Sanki ben burayı yıllardan beri bilirim. 90'lı yıllardan beri ben buraya gelip giderim. Hep ben şey derim.
Birisi gözümü kapatıp beni buraya getirse ben derim ki ben Türkiye'de değilim. Yani öyle bir ortam burası. Ama çok güzel. Evet, Türkiye'mizin her yeri güzel. kesinlikle. Bir de şey tarafı biraz önce bahsettim. Köydeki bütün evleri, her noktayı aslında uygun şekilde restore ettiler. Evet, çok güzel restore etmişler. Aynen. Şöyle bir Tabii restore edilince evler böyle gözüküyor. Aslında şu iki ortam eski Doğan Bey'i olduğu gibi saf biçimde yansıtıyor. Mübadeleden önce hem Rum toplumu hem Türk toplumu bu köyde barış içinde yaşıyordu. Çocuk çığlıkları, barış içinde yaşayan komşular, güzel komşuluklar, güzel ilişkiler, güzel arkadaşlıklar. Daha sonra birileri bir savaş kaşıdı. İnsanları birbirine düşürdü. Savaş sonrası mübadelede buradaki Rum nüfus bu köyden ayrıldı. burası da caminin yanında Kilise. kilise. Burası kilise. Çok güzel. Tabii Katolik kilisesi gibi bakma. Bunlar Ortodoks kiliseleri. Zaten yukarıda tarih var. 1898 yılında yapılmış. Selam. Ege Selam. Denizi'nden, denizin içindeyiz. Didim. Oldukça berrak bir su burası. Çok Denizin temiz. içi de oldukça Çok berrak. temiz arkadaşlar. Çok temiz. Çok güzel. Hava sıcaklığı bayağı yüksek. Evet. Özellikle bugün çok sıcaktı. Yandık, bildiğiniz Amerikanı Yandık. olduk. O yüzden kendimizi suya attık. Bayağı kalabalık plajlar. Altınkum olsun, burası olsun. Biz de Holiday Resort'ta kalıyoruz. Otelimiz çok temiz. Biz Akbük'teyiz. Altınkum'da denize girecek insanlar için halk plajları ücretsiz. Paralı beachlere parayla girebiliyorsunuz. Onun dışındaki her yer ücretsiz. Belki verirsiniz şezlong ve şemsiye kirası parası verirsiniz. O da cüzi bir para zaten. Çok ciddi bir para değil. Didim'in denizi ne kadar gitseniz de çok derinleşmiyor. Bayağı. Evet. Çocuklu aileler için de çok uygun. Evet, çok uygun. Tavsiye ediyoruz. Çıkın çıkın gelin. Bir de Karina Balıkçılık'tayız. Bir balık restoranı. Denizin hemen kenarında. Müthiş bir atmosfer. Lezzetleri de çok iyi. Yıllar önce bir gelmiştik biz buraya ama bizim yerli turistin çok bileceği bir yer değil burası. Biraz kıyıda köşede kalmış bir yer. Hani yerel bir rehber ya da bilen bir insan getirdiğinde rahatlıkla bulabileceğiniz bir yer ama normalde çok kolay bulunabilen bir yer değil. Dedeleri çok güzel. Geçen yıl ben bir şakşukası damağımda kalmıştı. Sen börülcesini sevmiştin. Evet, börülcesi güzel. Şurası deniz değil gerçekte. Karina, Dalyan daha doğrusu. Büyük Menderes'in denize döküldüğü yer. Şakşukamız geldi. Şöyle göstereyim. Aslında bu yoğurtlama gibi bir şey olmuş. Tam şakşuka değil bu. Değil tabii, yoğurtlama. Aynen. Üstüne. Egeliler zaten bu kızartmanın üzerine yoğurt Evet. döküp soslama, yoğurtlama derler buna Egeliler. Çok sık yapılan bir şeydir burada. Biraz ilerisi Sisam Adası. Motorlarla buranın dibine kadar giderdik. Evet. Sisam Adası en uçta o kadar yakında gözüküyor ki hani sanki yüzmeye cesaret edebileceksin kadar yakında. Burası uç taraf. Uç en taraf. uç taraf Evet, aslında. yani normalde bizim yerli Deniz turistler ya da kıyısına. insanlar çok bilmez buraları. Rahat geliniyor aslında. Rahat geliniyor, Denizin evet, çok rahat. kenarından, kıyısından. Aynen. Evet, Doğan Bey'den Aslında başka bir şey daha var. Yolda gelirkenki manzara mükemmel. mükemmel. Yani. Aynen, çok güzel. Çok kalabalık. İnsanlar buraları keşfetmiş ya. Keşfetmiş. Yani Aynen. eskiden Her yeri keşfetmiş insan. şey yoktu. Sadece burayı yörenin insanları bilirdi. Biz bilirdik. Çok dışarıdaki turistler bilmez ama artık hani Şimdi dışarıdaki artık turistler de aynen. bilmeye başladı. Gerçi arabalara baktığında hepsi 09 plakalı baksana. Dışarıdan Ama bir iki tane var. 34 İstanbul var, Hı hı. 35 var. Ama genelde şey Aydın plakalı. Aydın. Arabalara baktığında gene yörenin insanları. Bizi izleyenler hatta ülkeden ve dünyadan buraya gelirler büyük ihtimal. Almanya'dan abonelerimiz var. Almanlardan da var. Bizi takip edenler. Endonezya var. Endonezya var. Hindistan var. Hindistan var. Hepsine çok selam söylüyoruz.
Birleşik Krallık var. Birleşik Krallık da var, evet, İngiltere'den de var. Hepsine çok selam söylüyoruz. İklim Bir olarak de çok güzel. buranın hem zeytini, inciri. Süper balık. Yememişsiniz bir şey? Nasıl? Yememişsiniz bir şey? Balık Bekledik, yiyeceğiz. çekeceğiz Yavaş ya, yavaş o tadını yüzden. çıkaracağız. Aşkım oradan bir şöyle çek. Balık orijinal. Orijinal Deniz deniz çupra. çupra. Çiftlik çuprası daha kalın oluyor. Evet. Bunlar ince. Daha ince fark Aynen. ettiysen. Bayağı Ama daha ince. lezzetli. Ama lezzetli, Hı hı. doyurucu. Hepsi dalyan balığı. Gerçekte bu dalyan balıkları biraz daha lezzetli olur. Diğer açık deniz balığına göre daha lezzetlidir. Mezeler çok güzel. Bitirdik zaten pancarı. Vallahi. Esmeyi de bitirdik. Börülce çok güzeldi. Deniz börülcesi gerçekten. Benim anlamadığım başka bir şey var. Bunlar neyi farklı yapıyor da mezeleri bu kadar lezzetli? Belki içine koydukları zeytinyağı olabilir. Ya da doğal topladı hani köylülerden doğal aldıkları ürünler olabilir mesela. Sence fermentasyonla bir alakası olabilir mi? Fermente ediyor olabilir mi? Pancar belki fermente Pancar, evet. olabilir ama havuç var mesela. Sanki mesela Börülce şeyde var. şu börülcede de ben bir fermente şeyi aldım. Olabilir. Son- Hem doğal süper. olması bir de zeytinyağı koymaları bence lezzetini artırıyor. Ben öyle Bence başka bir etken daha var. İklim. İklim İklim. tabii. Nedense, Havasından suyu evet. Nedense bir böyle lezzetli geliyor. çok lezzetli. Tabii deniz kenarında olunca. Akordeoncu Serkan kardeşimiz de çalıyor. Onun Karina müzikleri. Serkan. Karina Serkan kardeşimiz. Karina restoranında. Ve çok güzel çaldı gerçekten. Çok naif, güzel bir insan. Beğendiniz mi balıkları? Olmuş mu balıklar? Çok güzel. Harika. Harika. Ellerinize Bir sağlık. kere böyle. Olur. Sır gibi senelerdir sakladım geceleri rüyamda ismini söyledim. Aşkım bir sır gibi senelerdir sakladım geceleri rüyamda ismini söyledim. Süper.